Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Allah'a şükür ben çok iyiyim. Bugün iPhone zamanı. Biliyorsunuz bir serimiz vardı. Bit pazarı mı, internet mi? Bu cihaz bit pazarı mı, internet mi? Hepsi videoda. iPhone 5C, pembe, değişik bir renk. Ekranı paramparça. Bilmem 85. kattan mı düşmüş, 105. kattan mı düşmüş, bu hale gelmiş. Bilmiyorum hikayesini. Hikaye yok bunda. Bu Xiaomi Mija benzeri bir tornavida screwdriver. Bununla sökmeye başlıyoruz. iPhone'larda biliyorsunuz altta 2 adet video var. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu bir tamir et sat cihazı olacak. Bu hafta ama ne günü yayınlayacağız? Çarşamba günü yayınlayacağız bunu ya da cuma günü. Emin değilim. Öncelikle 2 vidayı söküyoruz. Biliyorsunuz Xiaomi Note 8 Pro pazartesi günü videosu yayınlandı. Tamir et sat olarak altın abonelere, orada söylemeyi şunu unuttum. Altın aboneye fakat elmas da alabilir, platin de alabilir. Yani o katıl butonundaki 100 kademedeki üyeler bütün kademelerdeki özellikleri kullanabiliyor. Ekran paramparça, zaten ayrıldı. Yani platin, elmas altın özelliklerinden yararlanıyor. Altın gümüşün, gümüş çokamelin. O şekilde silsile yoluyla gidiyor. Bunu söylemek istedim çünkü soru sordunuz. Çok geldi bu soru bana. Instagram'dan olsun, WhatsApp'tan olsun. O şekilde bir tane yan sanayi batarya takmışlar öncesinde. Oralara bir şeyler yapıştırmışlar. iPhone 5C bu. Yani biraz güncel bir telefon değil. Doğru. Ne zaman çıktı bu? 5'ten sonra çıktı. O ara 5S çıkacaktı. Ondan bir tık önce mi çıktı? Yok, 5S'ten sonra çıktı. Doğru, 5S'ten sonra çıktı. Ara bir model olarak çıktı. 5S'ten tek farkı parmak izi okuyucusu yoktu. Arka kapağı metal değil, plastikti. Bundan sonra zaten bir sene sonra mı aynı zaman içinde mi ne iPhone 6'lar çıkmıştı. Bu şekilde bir cihaz. Yani güzel, ufak, fiyatı da uygun. Bu cihazı biz 150 liraya satın aldık. Nasıl aldığımızı, detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında kaça satacağımızı, hangi aboneliğe satacağımızı anlatacağım. Bu arada bu A kalite yan sanayi bir ekran. Ekranları ne yapıyoruz önce? Öncelikle takmadan önce, tam anlamıyla monte etmeden önce jelatinleri çıkarmadan test ediyoruz. Biz bu cihazın iCloud'larını aldık fakat düşümlerini henüz yapamadık. Çünkü ekranda çoğu yeri basmıyordu. Öyle yarım yamalak bir de görüntü var. Çıkmamız imkansız dolayısıyla. Şöyle ki cihazları bu sitede maliyet fiyatına satıyoruz. Bu arada aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarımızı, Instagram hesaplarımızı muhakkak ekleyin ki biz gün içinde oradan indirimleri yayınlıyoruz. Katıl buton özel sıfır cihazların indirimlerini oradan yayınlıyoruz. Tamir et sat cihazlarımızın ne zaman satılacağını oradan yayınlıyoruz. O yüzden sosyal medya hesaplarından takip ederseniz bu tür cihaz satışlarıyla alakalı bilgilere sahip olabilirsiniz. Biz sadece katıl butonuna cihaz satmıyoruz. Genel aboneliğe de cihaz satıyoruz. Her hafta farklı abonelik türlerine cihaz satışlarımız oluyor. O yüzden sabırla beklerseniz, cihaz almak istiyorsanız ucuza, maliyete alabilirsiniz. Herkes alabiliyor. Yani bizim sitemizdeki tamir ettiğimiz cihazlardaki mantık şu: maliyetine satış. Cihazı 200 liraya aldıysak, 200 lira maliyet yaptıysak, ekran, cartçut bir şeyler 400 liraya satıyoruz. 200, 200, 400 yani bir kar eklemiyoruz. Dokunmatikte bir problem görünmüyor. Ekran parlaklığı güzel. Bu yan sanayi A kalite ama benim onayımdan geçmiş bir ekran. Şöyle nasıl onayımdan geçmiş? Ben birçok tedarikçiyle, birçok ithalatçı firmayla çalıştım. Ve daha önceden görüyorsunuz Deji bir batarya takmışlar. Bilmem yan sanayi, bilmem orijinal. Deji'nin de taktıkları çıkmış bu arada. Ben yalancısıyım internetin. Neyse, ben çok fazla tedarikçi, ithalatçıyla çalıştım. Deneme yanılma yöntemiyle. İyisi var, kötüsü var. 5 ürünü ise 6.'sı kötü olabiliyor. 6'dan sonra hepsi kötü olabiliyor. Derken sizden de bu konuda çok şikayet aldım. Bu arada iPhone'larda ekran üstündeki home tuşu gibi hoparlör, yakınlık sensörü, ön kamera gibi malzemeler kesinlikle iç donanım malzemesidir. Yeni bir ekran satın aldığınız zaman yanına gelmeyecektir. O yüzden onlar eğer sağlamsa yeni ekranınıza eski ekrandan onları söküp aktarmanız gerekiyor. Videoda şekil A'da gördüğünüz gibi. Her neyse, sizden de bu tür talepler geldi. N11'den ekran aldım abi, yan sanayi A kaliteymiş. Senden izledim, sana güvenerek aldım ama A kalite çıkmadı. Ekran parlaklığı çok kötü, ölü piksel var falan filan. Abi site kursana, şöyle yapsana, senin ekranlarını satın almıyoruz dediniz. Ben site açtım. Tamiret.net aşağıda her videoda söylüyorum. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ki bilen arkadaşlar da hala bana senin adını soruyor. Tamiret.net Google'a yazımı çıkar. Neyse, aşağıda linklerini falan da bırakıyorum. Bu screwdriver'ın yani Xiaomi Miji benzeri hassas tornavida setinin de linkini aşağı bırakıyorum. Banggood'da 85 liraya satılıyordu.
Oraya biz öyle bir web sitesi açtık. Abonelerimiz özel. Sadece abonelerimiz satın alabiliyor. Ücretli, ücretsiz, genel abone hepsi satın alabiliyor. Sıkıntı yok yedek malzememizde. Ben kendim kullandığım, güvendiğim malzemeleri satıyorum sadece. Tek yapmanız gereken cihazı takmadan test etmeniz ve jelatinleri sökmemeniz. Bu şekilde ufak bir kar koyuyoruz. Fazla bir maliyet eklemiyoruz. 100 lira 100 lira alışverişlerde zaten kargo ücretsiz oluyor. Ve eski plakayı da bu yeni ekrana aktardım. Muhtemelen iPhone 5'e şu an yoktur. Çoğu ekran modeli yok. Sizden talep gelirse çoğunu koyuyorum. Çünkü gün içinde ya da ona ayıracak bir vaktim yok oraya malzeme eklemekle. Sizden o an talep gelirse o malzemeyi koyuyorum. Ya da vaktim olursa gün içinde o zaman malzemeleri ekliyorum. Ama daha biliyorum birçok eksiği var. Yani iPhone grubunun tamamını koyduk hemen hemen. 5S, 5C hariç. Onu da bugün yarın koyarım. Kasaları koyduk. İşte bir takım tornavida setleri falan filan koyduk. Tamir setleri koyduk. Matlar, işte yanmaz matlar, böyle yeşil matlar gibi şeyler var. Ufak tefek parçalar koyuyoruz. Öyle ilerliyor. Video günlerimizde biliyorsunuz işte rayına oturtturabilirsek pazartesi, çarşamba, cuma düşünüyoruz. Öyle inceleme videosu yapalım. Sizden de öyle bir talep geldi. Siz de bana öneride bulunun. Elimizdeki cihazları bir önceki videomda Xiaomi Note 8 Pro, o da tamir sat videosu. Orada bahsetmiştim. İzlersiniz. İzlemeyen arkadaşlar var, izlesin. Bir de birkaç gün önce Çin'den yine malzeme aldık. Toplu açılış yaptık. Onun yukarıya kartını bırakıyorum. Birkaç parça değişik ürün aldık. Ve Çinli amcalar performansını videonun beğenmiş. Bizden tekrar ürün istediler. Biz de birkaç sürprizli ürün tekrar sipariş geçtik. 5 tane ürün daha aşağı yukarı 10-15 güne gelir ve videosunu çeker koyarız buraya. Banggood'dan. Ben iPhone'un diğer ekrandan parçalarını sökmüştüm. Şimdi yeni ekranımızı aktardım. Bunlar önemli. Parmak izi olmadığı için basit bir home tuşu var. Mantığı kolay. Şu an saçımdan göremiyor olabilirsiniz ama sadece yapmanız gereken doğru şekilde oturtmak. Farklı şekilde oturtamazsınız, zaten basmayacaktır. Çok komplike bir tuş takımı değil. İlkel, iPhone'un en ilkel modellerinden 2'de, 3'te, 4'te, 5'te, 5C kadar parmak izsiz tuş takımı ya da home tuşu kullandı. Sonra Touch ID'ye geçtiler. Şu anda Face ID ile devam ediyor. iPhone ondan sonraki modellerde. Bir tek iPhone SE 2020 hariç. Onda yine parmak izine dönüldü. Bence parmak izi bir yerde küçük olsa arkada ya da home tuşunun oralarda bir yerde olsa iyi. Ben de iPhone 11 kullanıyorum. Hoşlanmıyorum bazen Face ID'den. Yani elimle açmak istiyorum falan. Ama umarım ileriki modellerde iPhone tekrar Touch ID'ye döner. Yine Face ID de olsun Samsung modellerinde olduğu gibi ama bence Touch ID olmalı ve çoğu iPhone kullanıcısı bunu tekrar gelmesini istiyor. Bu arada ben yine çene yaparken, konuşurken telefonu taktım, oturttum. Çünkü bu basit bir tamir, basit bir arıza. Bit pazarı mı, internet mi, nereden aldığımı da söyleyeceğim şimdi. Screwdriver'ımız Xiaomi Mijia benzeri fason üretimi olan bu tornavida setiyle bunu tekrar topluyoruz. Sadece tek bir tornavida kullandık. Çünkü bu basit bir telefon. Bu şekilde bu tornavida seti bu telefonu da tamir ediyormuş. Bunu da gördük. Bazı arkadaşlarımız bu konuda bu tornavida setine karşı ön yargılı olmuşlar. Edemez tamir iPhone grubunun gibi. Uçları çünkü iPhone'ların biraz özel. Ama 5C'yi de edebiliyor. Bu videoda bunu da görmüş olduk. Bir takım testleri var. Yaparım ben onları. iCloud'un düşümünü yapacağım. Bu cihazı 150 liraya satın aldık. 135 liraya ekran taktık. Yani 285 liraya mal oldu. Bizim misyonumuz, mantığımız neydi Tamir Et kanalında? Tamir ettiğimiz cihazları çok zor bir işçiliği de yoksa kesinlikle malzeme parası artı cihazın ana parasına satacağız. Yani maliyet fiyatına. Bu cihazı bize 285 liraya mal olduğuna göre 285 liraya önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Genel aboneliğe satacağız. Genel aboneliğe sattılar çıkardığımız cihazları gümüş, çokamel, elmas, altın, platin herkes alabilir. Bu anlamdadır genel abonelik. Bunu satarken Instagram adreslerimizden size haber vereceğim. Tek yapmanız gereken sağ alt köşede çıkan Instagram hesaplarımızı takip etmek. Çünkü 3 hesabı takibine bakıyoruz. Ayrıca videolarda yorum ve like var mı onlara bakıyoruz. Bu bizim kriterlerimiz. Yani biz videomuzun başarısına göre bu cihazları satıyoruz. Mantık bu. Siz yorum ve like atacaksınız ki videomuz başarılı olacak. Sosyal medyadan da takip etmenizi istememizin sebebi sizi daha yakından tanıyabilmek. Nereden satın aldığımı söylemedim. Arkadaşlar bunu geçen gün internette gezerken
bir e-ticaret sitesinden aldım. Öylelikle bana geçmiş olduğu cihaz. Sahibiyle görüştük. Aynı şehirde yaşıyorduk. Anlaştık ve 150 liraya satın aldım. Bu halde, ekran kırık halde. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.